Bu video hayatınızdaki en büyük kör noktayı, yani toksik ilişkilerin asla bitmeme nedenini tek bir kuralda sarsıcı bir şekilde çözüyor. Karşınızdaki kişide nefret ettiğiniz ne varsa o aslında sizin en büyük gölgenizdir. Eğer hala eski işinizi, patronunuzu veya sevgilinizi suçluyorsanız bu video o dengeyi nasıl bir adımda kıracağınızı gösterecek. Carl Jung'un gölge arketipi ve projeksiyon tuzağı kavramlarını kullanarak bireyselleşme yolunda zihinsel kurtuluşu nasıl başlatacağınızı öğreneceksiniz. Hadi gelin başlayalım. Size vereceğim bu ilk somut fayda ile başlıyoruz. Yansıtmayı durdurduğunuz an eski partneriniz size bir daha asla aynı gücü kullanamaz. Çünkü güç daima sizin yansıttığınız alanda durur. Bunu fark ettiğinizde hissedeceğiniz o anlık özgürlük kelimelerle ifade edilemez. Projeksiyon tuzağı Jung'un o meşhur gölge arketipi kavramından doğar. Gölge toplumun veya ailenin kabul etmediği için bilinçaltınızın bavula kilitlediği tüm o bastırılmış özelliklerinizdir. Oysa o bavul kilitli kalmaz, o nefret, o zayıflık, o kıskançlık dışarıya sızmak zorundadır. Ve bunu en yakınımızdaki insanlara yansıtarak yaparız. Siz partnerinizin ne kadar sorumsuz olduğundan şikayet ediyorsunuz. Çünkü aslında içten içe kendiniz o sorumsuzluğu yapmak istiyor ama kendinize izin vermiyorsunuz. Onu eleştirdikçe kendi gölgenizi besliyorsunuz. Peki bu sizi nasıl köle yapıyor? Yıllar önce bir danışanıma eski eşinde nefret ettiği kontrol manyaklığını sordum. Metinlerime bakın. Tüm hayatı boyunca sınır koyma eksikliği yaşamış ama bunu kabul etmemişti. Eski eşinin kontrolcü tavırları aslında onun kendi hayatına hakim olma arzusunun iğrenç bir yansımasıydı. Bu yüzden sizin köleniz haline gelmelisiniz. Neden? İşte size hukukta vaat ettiğim o tek kritik adım. Dışarıya yansıttığınız yargıları gördüğünüz an durun ve o duyguyu içeri çekin. O kontrol manyağı, o kıskanç, o sorumsuz insan sizsiniz. Suçlamayı bırakın. Bu projeksiyon tuzağı döngüsünü kırmanın tek yolu sorumluluğu %100 üzerinize almaktır. Karşınızdakini suçladığınız her saniye onun frame'i altında eziliyorsunuz. Çünkü gücünüzü ona devrediyorsunuz. Eğer bu kılavuzu tam olarak almayacaksan, toksik ilişkilerin içinde dönüp duracaksan beni takip etmenin ne anlamı var? Abone ol ve bu gölge işini şimdi bitirelim. Haber spikeri tonunu şimdi kıralım. Yıllar önce ben de benzer bir toksik ilişki döngüsünde debeleniyordum. Sürekli partnerimi mantıksızlıkla suçluyordum. Dışarıdan bakıldığında haklıydım. Ama Jung'u gerçekten anladığımda fark ettim ki o mantıksızlık benim bastırdığım anima enerjisinden başka bir şey değildi. Onu suçlamayı bıraktığımda dışarıdaki toksik insan enerjisi de sönmeye başladı. Çünkü ona artık yakıt göndermiyordu. Bu sadece ilişki değil, tüm mindsetimi dönüştürdü. Ancak bu projeksiyon tuzağı ilişki bitse bile devam eden gizli bir intikam mekanizmasını tetikliyor. Aldatma sonrası erkek sendromunda gölgemiz geçmişteki hatayı tekrar etme yollarını nasıl buluyor? Bunu anlamazsanız bir sonraki ilişkiniz eskisinin karbon kopyası olacak. Projeksiyonu durdurmak sizi pasifize etmez. Tam tersi. Artık enerjiniz başkasını düzeltmeye değil, kendi bütünlüğünüzü sağlamaya yönelir. Bu da direkt olarak sınır koyma eksikliği sorununu çözüyor. Neden mi? Çünkü sınır koyamayan kişi aslında karşıdakinin tepkisinden korkan kişidir. Korku ise gölgenin bir ürünüdür. Projeksiyonu durdurarak kendi gücünüzü kabul ediyorsunuz ve bu da size sınırları acımasızca soğukkanlı erkek gibi çekme cesareti verir. Bir danışanım yansıtmayı durdurduktan sonra eski partnerine ev hapsi tuzağından kurtulmak için net, duygusuzca bir mesaj gönderdi. Cevap alamadı. Çünkü artık o mesajda suçlama ya da korku yoktu. Sadece netlik vardı. Erkek frame'i işte budur. Dur ve düşün. Bu kadar önemli bir bilgiyi, hayatını toksik ilişkilerden arındırma potansiyelini sana bu kadar şeffafça sunan bir kanala
neden hala abone değilsin? Cevabını tabii ki biliyorum. Konfor alanı bağımlılığı. Hemen şimdi abone ol ki bu erkek dönüşüm yolculuğun yalnız kalmasın. Unutma, Sigma erkek dahi topluluğun gücünü kullanır. Özetleyelim kral. Projeksiyon tuzağı denen şey gölge arketipinizin dışarıya sızan pisliğidir. Bunu düzeltmeye çalışmak bir bataklığı kovayla kurutmaya çalışmaktan farksızdır. Bir adımda nihai Jung kılavuzu tamamladı. İşte sana hemen uygulayabileceğin 3 kısa uygulama adımı. Ayna tekniği. Başkasında seni sinirlendiren bir özellik gördüğün an dur ve de ki bu bende olmasaydı beni bu kadar sinirlendirmezdi. Hangi gölge yanını yansıtıyorsun? Yargılamayı durdur. Bugün kimseyi eleştirme. Bu gölgeni içeri çekme pratiğidir. Günün sonunda ne kadar zihinsel enerji kazandığına şaşıracaksın. Hipergami testi. Toksik partnerinin sana karşı manipülasyon yapmaya çalıştığını hissettiğin an hipergami dürtüsünün projeksiyon tuzağını nasıl kullandığını anlamak için bu videonun altındaki linke bak. Bu sonunuzu hızlandıracak ama sizi kurtaracak. Yarın aldatma sonrası erkek sendromunu nasıl bir red pill gerçeğine çevireceğimizi göreceğiz. Hazır ol.